Hoş geldiniz oyun yazgısına. Ben Arif. Bugün sizlerle beraber oyun yapma şirketimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde şirketimizi bu noktaya kadar taşımıştık. Bir önceki bölümün sonlarında artık yeni oyun motorumuzu geliştirdik ve onunla 2 oyun yapıp kâra gitmiştik. Ve bu bölümde daha güçlü oyun motorları yapıp ve kendi konsolumuzu piyasaya salacağız. Oyunun yaparken oyunun özelliklerini, türünü filan bazı şeylerin araştırmanızı yapmanız lazım ki oyun türü harika olursa bunu araştırıp ve yaparken oyunda çok düşük, çok yüksek görüyorsunuz. Tabii küçük bir oyun yaparken bunun çok yüksekmiş, çok düşükmüş. Bunları yüzde kaç vereceğinizi oyun size en küçük oyunda gösteriyor. Siz de buna göre oyunlarınızı yükseltip buna göre ayarlar yapabilirsiniz. Ben bu videoda olabildiğince bu oyun yapım kısımlarını atlayarak sadece neler başımdan geçmiş ve 4 saatlik bir yayından kesitler sunarak bu videoyu olabildiğince kısaltıp size kısa bir video sunmak. Tabii bir oyunu geliştirme sırasında 3 aşamadan oluşuyor. 3 aşamada da size düşükse düşük, yüksek veya da çok yüksek gibi ayarları vererekten oyununuzu geliştiriyorsunuz. Tabii yandan da ek özellikler unutmamanız lazım. Ek özellikler genelde motorun gücüne ve teknik gücüne bağlı olarak özellikleri seçebiliyorsunuz. Tabii ki de düşüklerde abartı bir şekilde özellik seçmenize gerek kalmıyor. Ama o size kalmış. Baktığınız orada güç var. Basabilirsiniz. Sonuçta oyun size kazandırıyor. Kendi IP'nizi oluşturursanız daha çok kazancınız oluyor. Çünkü özel IP'niz olduğu zaman özel IP'nizi zamanla geliştirip %100 yapabiliyorsunuz. Daha iyi kazançlar elde etmenize olanak sağlıyor. Tabii bu her aşamada ekibinizin bir dayanıklılık gücü de var. Tasarımcı ve teknik olarak ekibinizin güçleri var. Gidip siz buna tekniğe tasarımcı koyar, tasarımcı da tekniğe koyarsanız bu oyun geliştirme sırasında size eksi puan olarak yansır, onu söyleyeyim. Tasarım yönü güçlüyse tasarıma koyacaksınız ve teknik olarak güçlüyse teknik yere koyacaksınız ki mevcut gerekli puanları da toplayabilirsiniz. Gerekli mevcut puanı toplayamazsanız oyununuz çok kötü bir şekilde piyasaya çıkış yapabilir. Pazarlamayı da unutmayın çünkü hype puanları ne kadar çok kasarsanız çok iyi bir oyun çıkarırsınız. Hype puanınız düşük olur ve satış yapamayabilirsiniz. Tabii trend bir olay bulursanız o hiç önemli değil. Rahat satarsınız. Trend değilse zor satması. Oyunlar için her kategori için uzantılar var. DLC'leri hiç tavsiye etmem. Maliyeti yüksek oluyor ki size getirisi zarar oluyor. Yeniden yapımlar çok güzel. 2 yıl sonrasında bir oyununuz, hype yapan bir oyununuz 2 yıl sonrasında tekrardan yeniden yapım olarak piyasaya sunabiliyorsunuz ve çok güzel getirisi olabiliyor. Konsol bağlantı noktaları çok güzel. Konsol bağlantı noktaları piyasadaki olan bir oyuna yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü satan bir oyuna yaparsanız sıkıntı olabilir. Piyasadan kalktıktan sonra belli bir ücret ödüyorsunuz. Belli bir ücret karşılığında hızlı bir şekilde size para kazandırabiliyor. Bunu öyle satış yapmasını beklemiyorsunuz. Diğer konsolcular hemen anında alıyor ve tak anında para hesabınızda oluyor. Bu da güzel getirisi. Devam filmleri denemediğim için devam filmleri genelde IP oluyor genelde. Sizin zaten %100 IP'niz olduğu için gerek kalmıyor zaten onların IP'sini kullanmaya. Ha bir oyun geliştirecek olursunuz. O zaman yapabilirsiniz ama tavsiyem trendi takip etmek lazım. Trend zamanında iyi para kazanıyor biliyorsunuz. Trend olmadığı zamanlarda para kazanmanız zor. Tek para kazandıran size oyun motorunuz. En iyi kazançlar onda şu anda. Tabii oyun motorunuz ne kadar iyi olursa o kadar çok kazanç elde etmeniz de yüksek yani. 30 bayağı param var. Şirketi büyütüyorum. Hadi bakalım. Normalde var ya 27 milyona falan bir yeni bir şirket alacaktım. Ben bunları neye almamışım? Oyun kapandığında galiba bu sıfırlanıyor. Ya da şirketi yeni taşıdığımız için de olabilir. 150 ver, 250 ver, 1 milyon ver. Dokunmaz. Elemanlarımız üşümesin. Tamam. Şimdi eleman alacağız galiba. Personel yönetimi. Bu arada aylık maaşları yükseliyor galiba. Yangın çalışanı ne demek ya? Şimdi yangın çalışanı alalım bir tane o zaman. Yangın çalışanı kovuyormuş. Yangın çalışanı, yangın elemanı alıyorum sandım ya. Şunu Türkçe çevirinize baş. Ha biri bizim oyun motorunu mu kullanıyor? Bir saniye. Motor geliri. Aa, ha birileri bizim motoru kullanıyor. Ondan para geliyormuş. Ben de diyorum ki param neye düşmüyor? Biz var ya hayatta motor gelirinden ayakta kalıyoruz. Yaptığımız motor geliri gördüğünüz gibi her birinden birer milyon kazanç elde ediyoruz. %20'sini alıyoruz bu arada biz. Diğer Epic Engine gibi %30'unu almıyoruz. %20'sini aldığımız için gelir bize geliyor. Bir yandan da ekibimizi hızlı bir şekilde geliştiriyoruz bu şekilde. Heyecan hype'ını arttırabiliriz. Kendim yayına her şeyi seçiyorum, gönderiyorum. 9.3 hayret. 9.3 beklemiyordum. Buna ne adını verelim? Şu anda en iyi motorumuz olacak. Ve büyük oyunlar çıkarabileceğiz kendi oyun motorumuzda. Öncekine Dragon adını veremedim. Unutmuşum ad vermeyi. Dragon versiyon 2. Dragon versiyon 2 adını verelim. Motoru oluştur. Hadi bakalım. Şu oyundan satarsak parayı kazanırız zaten. Batar mıyız acaba? Hadi bakalım. 5 milyon gitti başta. Normale çekelim şunu bir. TV'ye reklamımızı verdik. Banka bakiyemiz 3 milyon. Burada ekleyeceğimiz her şey paradır. Ama çok da para gitmeyecek galiba. İleri fizik ekleyelim. Gelişmiş envanter, gelişmiş öğreticiler, navigasyon sistemleri, beceri ağaçları hepsini bastık.
Reality güç, sürükleyici hikaye anlatım. Burası 600. Ya Herro ya Merro dedik. Şimdi olup bunların hepsini basalım. Ne basabiliriz? Burada 3 tane yeni bir özellik var ama. Daha iyi yardımcı yapay zeka. Daha iyi zorlayıcı ölçeklendirme. Şu an geçmiş çok güzel. Motor gücünü de yakalamışız. Ulan daha biz motorla oyun yapmadan biri bizim motorla oyun yapmış ve 8 milyon. Düşüke de gerçek yankı gelişmiş. Çevresiz sesi kaldıralım. Bir dakika düşük istiyor. Ben niye o kadar her şeye basıyorum ki? Yani bu adam bu RPG oyununda mekaniksel sesleri duysun. Böyle bir şey yapalım. Başla bakalım. Hadi bakalım 14 milyon. Oo motor geliri. Ben bu işi sevdim ya. Motordan iyi para kazanıyoruz. Her şey 44 dolar. Büyük bir Niye 10 değil de 9,9 şerefsizler. 2 kişi bir düşük basmış. Hareket yakalama. Yeni oyun artı. Birkaç tane yeni özellik kazandık. Hemen araştırma yapalım. Motor. Yeni oyun artıyı araştır. Araştırma. Bu arada ben pat diye bastım ama 500 RP gerekiyormuş. 8 dolara satabilir miyiz? O var. Sistem teknoloji gücü. Ben şeyi bakmadım bak. Geliştirme süresi 9 hafta yani 1 yılımızı yiyecek bu konsol. Teknik gereksinimler 74 diyor. 14 milyona satmış. Hype'ı da yüksek değildi. Ya orta oyunlar artık bırakıyoruz. Orta oyunlarda maksimum 9 milyona kadar bulsak 5 milyona kadar düştü gerçi. Büyük oyunda ilk büyük oyunumuz oyun boyutu şeritli diyor. Büyük demek istiyor ama burada yanlış yazılmış. Ve ilk büyük oyunumuzda 10 milyonu aştık yani. Dragon yükseltme gönderelim mi? Temel fizik geliştirmeyeceğiz. Bunlar değil. Yeni oyun artı ekleyelim. 30'luk bir tane daha varmış. Bunu ekleyelim. 3 tane almıştık zaten. Hareket yakalama. Tamam hareket yakalama yeni geldi zaten. Temel sesleri ekleyelim. Motor gücünü arttırmıyordu galiba burada yaptığımız şeyler. De bazı oyunda düşük istediği yerde temel ses basarız hiçbir şeye gerek duymayız o zaman. Ben yükseltme olacak diye bekliyorum. Direkt orada yükseltmeyi yaptı galiba. Epic Engine'ı geçmişizdir diye düşünüyorum güçte falan. Motor gücümüz yetmese de IP'yi kullanalım. Tamam. Fantasy FPS türünde bir oyun çıkarıyoruz. Büyük oyunlarda Batman 26 yılın büyük oyunu ödülünü almayı başardık. Ödüllerde Assassin's Creed 1'imiz var. Uçamamak anime. Batman 26. Biz galiba orta oyunlarda ödülümüz yok galiba. Kendimiz yayınlayacağız. Her şeyi ekliyoruz 44 dolara. 9,7. Yine kıl payı kaçtık ya. Onda 10 yapamamızın bir sebebi vardır da. Evet yeni özellikler de geldi açıldı. Lisansını da alıyor muydu? Liman oyunu. Konsol bağlantı noktası için 3 milyon harcadık. 46 milyon kazandık. Diğer bağlantı hızlı bir şekilde satılıyor bu galiba. Bir dakika bunu da yapalım bir konsol bağlantısı. Kaç para harcayacağız? 4 milyon yakın harcadık. Konsol bağlantı 37 milyon gelir elde ettik. Güzel. Konsol bağlantısı sayesinde 23 milyon kazandıran bir oyunu 3 milyon daha harcayarak 37 milyon olarak kazandık. Şimdi bunu bir durduralım. %100 hissesini almak istediğim zaman 58 milyona Turbel Bolt'u satın alıyorum. Kontrol edin. Eğitimi görüntüle. Şirketi kapat. Kapanan şirketler yeniden açılamaz diyor. Tasarım. Oha oğlum siz nasıl bir şirketsiniz lan? Şirketin adını değiştirelim. Burada araya giriyorum. Şimdi herhangi bir şirketi satın alabiliyorsunuz. Satın aldığınız zaman F sınıfı olarak geliyor. Özellikler de çok düşük gördüğünüz üzere. Bunları her ay bir geliştirme eğitimi basabiliyorsunuz. Her eğitimi bastığınız zaman da bu şirketi S sınıfına kadar geliştirebiliyorsunuz. O sınıfa kadar geliştirdiğiniz zaman size ekstra olarak para kazancı sağlıyor. Eksi yanları sizin oyun konsolunuza oyun üretmiyorlar. Siz bu şirkete şöyle bir oyun yapın diyemiyorsunuz. Kendi kafalarına göre oyun yapıyor. Parası size geliyor. Geliştirme tamamla. Kendimiz yayınlayacağız. Hepsini seçiyoruz. Gönderiyoruz. 7,4 mü? Söyleseniz daha iyiydi ya. Bu niye böyle oldu? Şöyle şu anda en yüksek bunlar var galiba. Piyasaya göre nasıl bilmiyorum. 550 dolardan satsak 100 milyon paraya çıkarır mıyız? Sistem teknolojisi 320'ymiş. Geldik can alıcı noktaya. İlk oyun konsolumuzu piyasaya salacağız. Tabii benim gibi 550 dolardan piyasaya salmanızı tavsiye etmem. Çünkü parasını çıkarmak zor. Yani her yerde reklamını yapsanız bile ne? Pazar payınız artmıyor yani. Dediğim gibi çatı şirketlerimizi alabiliyoruz ama aldığımız çatı şirketleri sadece sizin oyun konsolunuza oyun üretmesini isteseniz de üretme gibi öyle bir seçenek yok yani. Tek başınıza o konsolunuzu ayakta tutma şansınız zor. Çünkü yılda bir oyun anca çıkarabiliyorsunuz ve ondan dolayı da konsolunuzu yılda bir oyunla ayakta tutmanız imkansız yani. Yayıncılar var. Yayıncılara da adama diyorsun ki al sana şu kadar para diyorsun ve onlara destek sunarak da sizin konsolunuzda satabiliyorsunuz. Sizin oyun motorunuzda kullanması isteyebiliyorsunuz belli bir para karşılığında ama pazar payınızı yükseltmiyor çünkü yılda bir defa alabiliyorsunuz. Bir sürü oyun alamıyorsunuz. Yani oyun mağazanız yok. Bu büyük eksik. Oyun mağazanız gibi abonelik sistemi gibi bir sistemler olsa kendi oyun mağazanıza çıkardığınız zaman ya bir de
bir oyunu her mağazaya çıkartma gibi bir özellik yok yani. Bu oyunda yok. Oyun eski olduğu için galiba. Bir de A oyunlarda oynayacağım. Büyük ihtimal bir sonraki bölüm final bölümü olacak. A oyunlarda bakalım oyunu ya seveceğim ya sevmeyeceğim. Total bir değerlendirmeyi yapacağız. Finalde de yapmış oluruz o bölümde. 9.7. 32 milyon kazanan bir oyunu yeniden bir yapalım bakalım. Platform kendi platformumuza satacağız. Pazar payımız düşük ama özel oyun yapalım bunu da. Adı değiştirebiliyoruz şu anda ama değiştirmeye gerek yok. Remake. Hadi bakalım. Konsolumuzda 54 milyon zarardayız bu arada. Normal dediğine göre ben bunu 0'a 5'e kadar çeksem. Çok yükseğe abansak. Böyle bir oyun çıkarmayı deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Şimdi ne bu? Teknoloji. Tasarım. Tasarımcı ablamız vardı burada. Çok yüksekte. Sadece oyunları kaydedeyim. Başarılı skor tablosu çok oyunculu. Yeni oyun gelişmiş öğretici, gelişmiş envanter, navigasyon sistemleri, karakter ilerlemesi, kullanıcı arayüzü. Bir dakika onu başlaması beceri arayüzü. Tamam. Yüksek. Tabi oraya ne varsa bandığımız için buraya bir şey yapamıyoruz. Şunları kaldırsak. Şunu basabiliyor muyuz? Ahlaki seçimler. Dallama eke. Tamam veya böyle basalım. Tasarım, teknoloji. Çok yükseğe yükselt. Normale düşür. Yüksek. Tamam ya. Ne istiyorsunuz? Teknoloji. Teknolojiye kendimi koyalım. Şimdi normalden ne istiyorsun? Ünlü ses oyunculuğu ekleyelim. Normal istediğin için. Küçük oyunlar şöyle en alttan basalım. Daha iyi yapay zeka. Zorlu ölçeklendirme olsun. Akış yükleniyor. Yükleme alakalı. Dinamik etkinlik. Küçük oyunlar eklem. Pascal yumurtalı. Sevi düzey. Onu geç. Gerçekçi beden dili. Şimdi herkes ekledik mi? Eklemişiz. Tamam. Yardır. Şimdi ne zamandı? Gamescom. Sergilenecek oyunları seçin diyor. 100 milyon istiyor ha. 100 milyon harcayacağız. Bakalım zarar ettirecek mi? Bunu kendimiz oluşturuyoruz galiba oyun fuarını. Pixel Türk oyun fuarı. Tahmini satışlar %171 arttı. Kazanılan heyecan %49. Ziyaretçi sayısı 4 milyon. Kazanılan yeni hayranlar 1 milyon. Çok yüksek. Normali düşür. Çok yüksekte ne basabiliriz? Dünya, çevre, dinamik, hareket, foto gerçekçilik, 3D'ye geç. Gelişmiş gölgelendir. Geç onu. Temel ses. Temel ses de ekleyelim. Şimdi atamalarımız teknoloji tasarım. Şu ablayı hiçbir yere koyamayacak gibi. Düşüyor koyabiliriz aslında. Sen çalışsan 900 çünkü. Bunlar belli bir zamanda şöyle galiba. Motor gücü tamam yakalamışız. Kendin yayın. Tamam her şey evet yay. Oo! 10 numara bir oyun çıkardık. 10 numara bir oyun. Batman 20'dir remake. Büyük oyunlar yılın oyunu ödülünü aldık. Güzel. Evet oyunumuz hazır. Oo! Yani kıl payı 10'luk oyunu kaçırmışız ha kıl payı. Yani motorumda her şey var. İstedikleri gibi kullansınlar. Kendi oyun motorunuzu oluştururken her şeyi seçin. Maliyet olarak yüksek olacak ama mevcut yükseltme yolları ne kadar yüksek olursa teknik puanınız o kadar yüksek olur. Yani bunlar bir nevi teknik puandır. Teknik puanda oyun geliştirirken sağ taraftaki özellikleri seçerken rahatlık sunulacaktır. Yani böylelikle rahat sağ taraftan özelliklerinizi ekleyebilir ve kaliteli bir oyun çıkarma olasılığınız daha da yüksek olabilir. Tabi motorunuzdan para kazanmak istiyorsanız ticari lisansı aktif etmeyi unutmayın. Burada lisans yüzdesini maksimum %30'a kadar seçebiliyorsunuz. Bu size kalmış. Büyük oyun geliştirirken yılda bir defa oyun fuarı düzenleyebiliyorsunuz. Güzel getirileri olabiliyor. İyi bir oyun çıkarırsanız o oyunu daha güzel satış elde edebilirsiniz. Ve yılda 2 defa da farklı zamanlarda oyun fuarları düzenleniyor. Oyun çıkarken o fuarları yakalamanız lazım. Eğer trendi yakalarsanız bir de o fuardan gelen hype'la fena bir şekilde o gazla iyi kazançlar elde edebilirsiniz. Rastgele kafanıza göre oyun çıkarırsanız kazancınız düşük olur. Şirketimiz 24. yılında yılın en iyi oyun şirketi seçildi. Tabi o yılda farklı bir oyundan ödül alamadık. 22. yılımızda Batman 26 remake oyunumuz ödül almıştı. 21. yılımızda Batman 27 remake oyunumuz ödül almıştı. Batman 26 18. yılında en iyi oyun seçilmişti. Tabi anime adındaki oyunumuz en kötü oyun. Uçamamak en kötü oyun ödüllerini almıştı. Da ilk ödülü alan da Assassin's K1 olmuştu. Şirket olarak ilk defa bir şey yaptık. Kendi oyun motorumuzu ve her şeyi kullandık ve konsola bir oyun geliştirdik. Tabi IP kullanmadık ve 2 milyon zarar ettik. DLC oluşturduğumuz zaman da o maliyeti 15 milyona mal olmuştu. Tabi bundan 1 milyon getirisi olmuştu ve böylelikle 16 milyona yakın bir zararımız oldu. Yine IP'mizi kullanmadan bir oyun yaptık. Tabi Savaş Royale türünde bu oyun trendde. Trend olduğu için bu oyunun şu anda kazançları 11 milyon gelir elde etmişti. Daha öncesinde IP şeklinde yaptığımız konsolumuza 50 milyon kazandıran bir karanlık fantezi oyunu vardı FPS türünde. IP'miz %100 olduğu için IP'mizde oyun çıkardığımız zaman daha karlı oluyoruz. Şu anda şirketi bir üste taşıma şansımız var ama bunu bir sonraki bölümde yapacağız. Bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.